Tek istediğim her gün senin yanında uyuyup senin yanında uyanmak. Benim de bunu ne kadar çok istediğimi hayal bile edemezsin. Bana gereken tek kadın sensin. Cihan ve Alya sonunda birlikte geçirdikleri gecenin ardından, gerçekliğe dönmek için bir süre otelde kalırlar. Onlar için bu birkaç saat, sadece birlikte olmanın nadir bir fırsatı olur. Birlikte malikaneye döndüklerinde, Sadakat hemen Alya'nın elindeki yüzüğü fark eder. Dikkatini anında yüzüğe yöneltir ve Cihan, mutluluğunu gizlemeden, Alya'ya evlenme teklif ettiğini ve yakında resmen evleneceklerini duyurur. Kısa süre sonra Deniz'e yaklaşan düğünden bahsederler. Deniz, tekrar resmen birlikte olacakları için içtenlikle mutludur. Odalarına döndüklerinde, düğün hazırlıklarını ve gelecek hayatlarını konuşmaya başlarlar. Cihan Alya'ya verdiği sözü hatırlatır ve herkesin Alya'nın karısı ve hayatının bir parçası olduğunu görmesi için meydanda büyük bir kutlama düzenlemek istediğini söyler. Alya onunla mutludur, ancak içten içe garip bir tehlike önsezisiyle boğuşmaktadır. Yaşadığı her şeyden sonra, birinin mutluluklarını tekrar yok etmeye çalışacağı korkusundan tamamen kurtulamaz. Cihan, Alya'nın endişesini fark eder ve onu sakinleştirmeye çalışarak, bu sefer onu ve geleceklerini korumak için her şeyi yapacağına ikna eder. Düğünden önce Cihan Alya ile birlikte Fikriye'nin mezarına gider. Mezarın yanında dururken Cihan, sözünü tuttuğunu, Alya'dan vazgeçmediğini ve şimdi nihayet evlendiklerini söyler. Bu arada Alya'nın geleneksel kına gecesi için malikanede hazırlıklar başlar. Bu akşam için Alya parlak kırmızı bir elbise seçer ve Cihan onu gördüğünde gözlerini ondan alamaz. Akşam boyunca aralarında özel bir yakınlık hissedilir ve bayramın doruk noktası, birlikte sergiledikleri Reyhani dansı olur. Alya yaşadığı her şeyden sonra gerçekten bu ana ulaştıklarına hala inanamadığını gizlemez. Cihan ise bunun yeni hayatlarının sadece başlangıcı olduğunu ve birlikte yaşayacakları daha birçok mutlu anın önlerinde olduğunu söyler. Kutlama bittikten sonra, malikanenin terasında yalnız kalırlar. Etrafta artık misafir, müzik veya gürültü yoktur, sadece sessizlik ve ikisi vardır. Duygularına yenik düşen Cihan, kendini tutamaz ve Alya'yı şefkatle öper. Alya hemen karşılık verir ve işte o anda aralarındaki korku veya şüphe kalıntıları nihayet kaybolur. Aynı anda Cihan Alya için başka bir sürpriz hazırlar. Geçmiş hayatındaki insanları ne kadar özlediğini fark eden Cihan, gizlice Kanada'daki arkadaşlarını düğüne davet eder. Alya için bu tam bir sürpriz olur. Cihan ve Alya düğüne hazırlanırken ve birlikte bir gelecek hayal ederken, Sadakat bu evliliği her ne pahasına olursa olsun bozmak için kendi planlarını yapmaya devam eder. Hala Alya'yı ailenin bir parçası olarak kabul edemez ve Cihan'ın Meryem ile birlikte olması gerektiğine inanır. Meryem de yavaş yavaş Serhat hakkındaki gerçeğin her şeyi değiştirebileceğine inanmaya başlar. Sadakat ve kız kardeşinin etkisiyle, Cihan'ın oğlu hakkında Alya'ya bilgi vermeye karar verir. Bu haberin Alya'yı Cihan'dan vazgeçmeye ve hayatından gönüllü olarak ayrılmaya ikna edeceğini umar. Alya için bu bilgi acı bir darbe olur. Bir an için korku, şüphe ve içsel acıyla boğulur, çünkü böyle bir gerçeğin hayatlarını ne kadar değiştirebileceğini anlar. Ancak Cihan'la birlikte yaşadıkları her şeyden sonra, kendi mutluluğundan bu kadar kolay vazgeçmeye hazır değildir. Alya yalanlar, manipülasyon ve tehditlerle onları ayırmaya çalıştıkları sayısız zamanı çok iyi hatırlar. Bu yüzden bu sefer başkalarının sözlerinin ailelerini yıkmasına izin vermemeye karar verir. Acıya ve içsel hislere rağmen, Alya Cihan'ı terk etmeyecektir. Aksine bu durum onu, yaşadıkları tüm zorluklardan sonra, ne tür entrikalar veya tehlikeler onları beklerse beklesin, birbirlerine tutunmaları ve mutlulukları için birlikte savaşmaları gerektiğine daha da ikna eder. Ancak aniden Alya, Cihan'ı şok eden beklenmedik bir adım atar. Alya, nedenini açıklamadan aniden özür diler ve kendi düğününden kaçar. Cihan için bu beklemediği şok edici bir adımdır. Alya'yı yakalamaya ve böyle bir davranışın nedenini öğrenmeye çalışır.
Meğerse Alya'nın evlenmesi halinde Cihan'ın düğün masasında öldürüleceği tehdidiyle karşı karşıya kalmış. Bu tehditler Alya'yı çok korkutmuş, Cihan'ın gerçekten öldürüleceğinden korkmuş ve bu yüzden kaçmıştır. Cihan ve Ali arasında yaşanan her şeyden, geçirdikleri tüm zorluklardan sonra duygularının çok daha güçlendiği sonucuna varabiliriz. Sürekli tehlikelere, entrikalara ve onları ayırma girişimlerine rağmen, birbirlerini seçmeye devam ediyorlar ve artık mutluluklarından vazgeçmeye hazır değiller. Alya'nın kendi düğününden kaçması, Cihan'ı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Bu eylemi duygularındaki şüphelerden veya evlenmek istememesinden değil, kendisi için en önemli hale gelen kişiyi kaybetme korkusundan kaynaklandı. Alya Cihan'ı olası bir ölümden kurtarmak için kendi mutluluğunu feda etmeye ve hatta hayatının en önemli gününü mahvetmeye hazırdı. Cihan'ın tepkisi de Alya'ya olan duygularının ne kadar derinleştiğini kanıtlıyor. Kaçışından kaynaklanan acıya, şoka ve yanlış anlamaya rağmen onun için endişelenmeyi bırakmıyor ve davranışının nedenini anlamaya çalışıyor. Bu aralarında uzun zamandır sadece aşk değil, aynı zamanda güçlü bir duygusal bağ, güven ve birbirlerini koruma arzusu olduğunu gösteriyor. Düğünle ilgili olaylar, Cihan'ın düşmanlarının aileleri için gerçek bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini bir kez daha doğruluyor. Alya tehditlerden boşuna korkmuyordu, çünkü yaşadığı her şeyden sonra, Cihan'dan intikam almak isteyen insanların ne kadar acımasız olabileceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden hayatlarındaki mutlu anlar bile sürekli korku, gerilim ve yeni bir tehlike beklentisiyle birlikte geliyordu. Ayrıca tüm entrikalar ve manipülasyonlardan sonra Alya'nın bir insan olarak çok daha güçlü hale geldiği sonucuna varabiliriz. Eskiden sık sık kendini feda eden veya sorunlardan kaçmaya çalışan biriyken, şimdi yavaş yavaş kendi mutluluğu ve ailesi için savaşmayı öğreniyor. Serhat hakkındaki haberler veya Sadakat ve Meryem'in baskısı bile onu Cihan'dan vazgeçirmiyor. Sonuç olarak tüm bu olaylar Cihan ve Alya'nın gerçek bir aile haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor. İlişkileri sadece sevgi üzerine değil, aynı zamanda acı, kayıp, korku ve birbirleri için sürekli mücadele üzerine de kurulu. Bu yüzden en büyük zorluklar bile artık bağlarını kolayca yok edemiyor.